I bow to all the seekers of truth. Gerçeği arayanların önünde eğiliyorum. These are the days of greatest turmoil. Yaşadığımız günler kargaşa dolu günler. We can see around us all kinds of calamities coming. Etrafımıza bir baksak her yerde büyük bir kargaşa var. Also, what we find is human beings are not happy with themselves and with others. Bir de görüyoruz ki insanlar ne kendilerinden ne de başkalarından mutlu. That means there's something basically wrong with us, that we cannot live in peace, all of us together. Bu demek ki bizde gerçekten doğru olmayan bir şey var ve hep beraber barış ve huzur içinde yaşayamıyoruz. We have no joy. We cannot enjoy our life. İçimizin neşesi yok. Hayatımızda neşe duyamıyoruz. We are unnecessarily so miserable. Ve lüzumsuz yere üzüntü doluyuz. Whether rich or poor, whatever may be the condition, people are not very happy. İnsanlar yaşadıkları şartlar ne olursa olsun, zengin de olsalar, fakir de olsalar mutlu değiller. What is the reason? Bunun nedeni nedir? Have we been created for miseries and troubles? Biz üzüntü dolu bir hayat yaşamak için mi yaratıldık? To suffer from all kinds of diseases and all kinds of infections? Biz bir sürü değişik mikrobik hastalıklardan dolayı acı çekmek için mi yaratıldık? The nature also, the Mother Earth, everything is not unigen with us. Ve yaşadığımız toprak ana hiçbir şey bizimle uyumlu yaşamıyor, beraber değil. The reason is we are not ourselves. Bunun nedeni biz kendimiz değiliz. It is very important, as said by everyone, that you should know yourself. Bu çok önemli ve herkese söylüyorum, kendinizi tanımanız lazım. But how are we to know? Peki bunu nasıl başaracağız? Now the time has come. Şimdi bunun zamanı geldi. In the Quran, it is described two states. One is the Qiyamah and another is the Qayamat. Kur'an iki şeyden bahseder. Biri kıyam, diğeri de kıyamet. We can be saved and can enjoy the Qiyamah, Biz kurtulabiliriz ve kıyamette neşe duyabiliriz. Kıyamda neşe duyabiliriz. or we can be destroyed Veya da biz yok oluruz and suffer the Qayamat. ve kıyamette acı çekeriz. So this is the time of judgment. Şimdi bu zaman yargı zamanıdır. It is described in all the scriptures. Bütün kutsal din kitaplarında bu bahsedilmiştir. Whatever you may believe, whatever you may think, makes no difference. Sen neye inanırsan inan, sen ne düşünürsen düşün, bunun hiçbir önemi yok. Whatever place you live, whatever country you belong to, has nothing to do with you. Sen nerede doğmuşsan doğ, hangi ülkede yaşıyorsan yaşa, bunun senin kendi benliğinle hiçbir alakası yok. Now, how the judgment is going to take place? Bu yargı nasıl olacak? Within us lies a power which our Creator has put it in a triangular bowl
called as sacrum. İçimizde bizi yaratanın koymuş olduğu bir güç vardır. Bu güç sakrum kemiği denilen üçgen şeklindeki kemiğin içinde yer almaktadır. This is the power which is going to give us the higher state of existence where we know ourselves. İşte bu güç bize kendimizi tanıyabileceğimiz, yaşamımızda daha yüksek bir mertebeye ulaştıracaktır. Otherwise, we are lost in the mess of these worldly illusions. Aksi halde biz bu dünyevi hayal aleminde kayboluruz. This is the power which in Sanskrit we call as Kundalini. Bu gücün ismi Sanskritçe'de Kundalini'dir. Because it moves like a snake, some people call it also a serpent power. Ve bu güç bir yılan gibi hareket eder. Bazı insanlar da ona yılan gücü der. But this power is your individual mother. Ve bu güç senin kendin şahsi annendir. She has no other child but yourself. Onun senden başka bir çocuğu yoktur. She knows everything about you. O seninle ilgili her şeyi bilmektedir. She knows what are your aspirations. O senin hayattaki beklentilerin nedir bilir. She knows what are your mistakes. O senin yaptığın hatalar nedir bilir. Also she knows what is the physical, mental problems you have. Ve aynı şekilde o senin fiziksel ve zihinsel problemlerini, sorunlarını da bilir. When you were born, your mother took all the trouble upon herself. Sen doğduğun zaman annen tüm problemlerini kendi üstüne aldı. But she didn't trouble you. Ama sen bir problem yaşamadın, sen acı çekmedin. So, when this mother of yours gives you your second birth, she takes up all your troubles upon herself. Ve işte senin bu annen sana ikinci doğumunu verdiği zaman da Kundalini, o senin bütün sorunlarını üstüne alır. I have come here to tell you that you have this power, all of you. Ben size bugün hepinizde bu gücün olduğunu söylemek için geldim. If it is awakened and crosses through these six subtle sectors, passes through our sixth center here, it gets connected to the all-pervading power of divine love. Ve şayet bu güç uyandırılırsa ve 6 enerji merkezimizi aşıp 7. enerji merkezimizden yükselip tanrısal güçle birleşirse şayet. Einstein has said that he was tired. Einstein was tired trying to find out about the theory of relativity. Einstein bu gerçekleri bulmaya çalışırken ne kadar zorlandığını ve bunlara ulaşamadığını söylüyor. And he got very tired. He went into his garden and started playing with the soap bubbles. Ve çok yoruldu ve bahçeye gitti Einstein ve dua etmeye başladı bahçede. While playing with the soap bubbles, he says, I do not know, from somewhere unknown, the theory of relativity dawned upon me. Ve dedi ki bahçede, ben bilmiyorum ama bilinmeyen bir yerden benim içime bir ilham geliyor. He called it torsionate in his own language. Ve kendi lisanında ona torsion bölgesi dedi. Even you, the disciple of Freud, who discarded his master and said that there is something beyond us where we have to go beyond our mind. Ve söyledi ki bizim içimizde bir şey var ki
Because this mind reacts to everything. Çünkü bu zihin, bu akıl her şeye reaksiyon vermektedir. It is all the time reacting. Her zaman reaksiyon vermektedir. And that's how we are upset. İşte o yüzden de biz hep üzüntülüyüz. These thoughts come to us all the time, either from the future or from the past. Ve devamlı bize ya gelecekten ya da geçmişten düşünceler gelmekte devamlı kafamıza. But we cannot be in the present. Fakat biz şu anı yaşayamıyoruz. One thought rises like this, falls off, another thought rises like this, and falls off. Bir düşünce yükseliyor, düşüyor. Başka bir düşünce geliyor, o gidiyor. But when this Kundalini rises, these thoughts elongate, and there's a space in between, and that is the place where there is our present. Ve Kundalini yükseldiği zaman bu düşünceler yok oluyor, birleşip yok oluyor ve biz işte Kundalini sayesinde şu anda yaşayabiliyoruz, şu anda olabiliyoruz. So we come in the present. Ve o şekilde şu ana geliyoruz. And reality is in the present. Ve gerçek yaşadığımız şu andadır. So you know the reality and you have the knowledge about yourself. İşte o şekilde sen gerçeği biliyorsun ve kendini hakkında bilgin var. How? Because when you get connected to this all-pervading power, divine power, your hands start emitting kind of very nice, cool vibrations. Bu nasıl oluyor? Bu kundalini yükselince sen bu tanrısal güçler birleştiğiniz zaman her yerde olan bu güçler, o zaman senin ellerinden, parmaklarından serin esintiler hissetmeye başlıyorsun ellerinde. Vibrasyon hissetmeye başlıyorsun. This is the ruh. Bu ruhtur. This is the divine cool breeze of divine love. Bu Tanrı'nın sevgisinin serin esintisidir. And in your hand, on your fingertips, you can feel your centers. Ve ellerinde, parmak uçlarında sen enerji merkezlerini hissedebilirsin. That means your hand starts speaking. Bu ne demek? Bu ellerin konuşmaya başlıyor demek. That's what Muhammad Sahib has said. That at the time of Qiyamah, your hands will speak. İşte Hazreti Muhammed de bunu söylemiştir. Senin ellerin kıyamet zamanında konuşmaya başlayacaktır. So this is the time of Qiyamah where thousands and thousands of people have felt it. Şimdi bu zaman kıyam zamanı ve bunu binlerce, yüz binlerce insan hissetmiştir. If your hands don't speak about your centers, then I would not say you are a real Muslim. Şayet senin ellerin bu enerji merkezlerini hissedemiyorsan, demek ki sen gerçek anlamda bir Müslüman değilsin. This is said by Muhammad Sahib. İşte Hazreti Muhammed böyle dedi. So as a result, what should we expect is that our hands should speak. İşte sonuç olarak biz ne bekliyoruz? Bizim beklentimiz ellerimizin konuşması lazım. So that we get the knowledge about ourselves, about our centers. İşte bu şekilde biz kendimiz hakkında ve enerjimiz hakkında bilgi sahibi oluruz. We know about ourselves very well. Also we know that this body of ours is an instrument of God's wish. Ve biz kendimizi çok iyi biliyoruz, kendimizi çok iyi tanıyoruz ve bu enerji merkezlerimizin de bizim kendimizi tanımamız için bir enstrüman olduğunu da biliyoruz. Because now we are connected
with the divine power. And we have all the knowledge which is absolutely true. Çünkü artık biz Tanrı'nın gücünle birleştik ve bizim içimizde tamamıyla gerçek olan bütün bilgiler vardır. So this is the path of absolute knowledge. İşte bu gerçek bilginin yoludur. Supposing there's a man who talks big and boasts, how are we to know that he is not a hypocrite? Diyelim ki biri var, bir adam kendinden çok bahsediyor ve böyle övünüyor kendinden. Sen nasıl bilirsin ki onun gerçekten öyle olup olmadığını? As soon as you put your hands towards that person, immediately you will know if it is hot or sometimes even you get some little pricks, then know that he is not a good man. Ve o zaman ellerini biraz ona doğru tutarsan anlarsın çünkü biraz sıcaklık hissedersin ellerinde. O zaman sıcaklık hissedersen anlarsın ki o gerçekten iyi bir adam değil. Not only that, but supposing you are suffering from some disease and you will not know it till you go through the whole procedure of medical investigation. Aynı şekilde diyelim sende bir hastalık var. Bu hastalığın ne olduğunu bir sürü tıbbi değişik testlerden geçmeden bilemezsin. And also then, they will not be very sure as to what's wrong with you. Ve yine de hiçbir zaman senin gerçek anlamda hastalığın ne olduğunu bilemezler. But on your fingertips you will know about yourself, what's wrong with you. Fakat sen kendin hakkında parmak uçlarında neyin ne sorunun olduğunu parmak uçlarındaki hislerden anlarsın. You will be all in charge. İşte o zaman sen kendinden sorumlu olursun. In complete knowledge about yourself. Ve tamamıyla kendin hakkında bilgi sahibi olursun. And if you know how to correct your centers, you can correct the centers of others. Ve şayet sen kendi enerji merkezlerini nasıl düzelteceğini bilirsen, aynı şekilde başkalarınınkini de düzeltebilirsin. Imagine what powers you have. Düşünün ne kadar büyük güçler var sizde. For example, if this instrument is not connected, you won't hear me and it is useless. Farz edelim ki bu mikrofon bağlı değil elektriğe, o zaman beni duyamazsınız ve bu mikrofon hiçbir işe yaramaz. But if you are connected to the divine, the energy starts flowing through you. Fakat sen Tanrı'yla birleşiksen, berabersen, bağlantıdaysan, işte o zaman bu enerji senin içinden akmaya başlar. But when this power rises, she passes through six centers, she enlightens them. Bu güç uyandığı zaman 6 tane enerji merkezinden geçer ve geçtikçe bu merkezlere aydınlanma verir, ışık She verir. integrates them. Onları birbirleriyle birleştirir. Not only that, but it informs you what's wrong with you and you can correct it. Ve bununla kalmaz, sana senin sorununun nerede olduğunu anlarsın ve bu şekilde sorununu düzeltebilirsin. All your reactions stop. Ve bütün reaksiyonların durur. But you watch everything without thinking. Ve her şeyi seyredersin ama düşünmeden seyredersin. Like you become a witness. Yani sen bir şahit olursun. In that witness state, you know the truth about everything. Ve bu şahit konumunda her şeyle ilgili gerçeği bilirsin. This is so simple. Bu çok basit. All this can happen without paying for it. Ve bunun için para ödemen gerekmiyor. Because Kundalini doesn't understand money.
Çünkü Kundalini para nedir bilmez. nor God takes any money. Ve Tanrı da para istemez. It is different that if you have to book the hall, we pay for it. Bu nasıl burayı biz kiralamak için para verdik? Bu böyle bir şey değildir. But not for Kundalini awakening. Kundalini'nin uyanması için, uyandırılması için para ödemen gerekmiyor. And you get your experience. It's not just talking, it's the experience on your fingertips and out of your fontanel bone. Ve bunu gerçekten tecrübe edeceksin, yaşayacaksın. Bu sadece konuşmayla kalmayacak. Bunu sen ellerinde, parmak uçlarında ve mıngıldak kemiğinde hissedeceksin. There's no question of blind faith. Kör inanç yok burada. It is just the complete understanding within yourself of your being. Bu sadece senin içinde, kendin hakkında büyük bir ve tamamıyla bilgi sahibi olmandır. This is what is Kiyama. It is where you evolve into a superhuman being. İşte bu kıyamdır. Burada sen artık büyük bir insan mertebesine ulaşacaksın. This country was specially blessed by the Sufis. Bu ülke Sufiler tarafından özellikle kutsanmış bir ülkedir. They had the experience of the divine, but they could not explain how they got it. Onlar bu Tanrı'nın tecrübesini yaşadılar, fakat nasıl elde ettiklerini izah edemediler. But Muhammad Sahib has described that he was riding on a white horse, which means the Kundalini. Fakat Hazreti Muhammed bunu anlattı. Beyaz bir ata biniyordu. Bu at Kundalini'dir. And then he met Moses on the third heaven, which is true because we too know that all these prophets are on the third heaven. Ve Musa peygamberi 3. cennette karşıladı, beraber oldu onunla ve bunu biz hepimiz biliyoruz. Whatever I'm saying, you can verify after your realization. Ben ne söylüyorsam burada, sen aydınlanma aldıktan sonra onu algılayabilirsin. But as a result of Kundalini awakening, all our enemies of anger, sexual misbehavior, then all kinds of prides, jealousies, all drop out. Ve aydınlanma aldıktan sonra bizim içimizde bulunan tüm düşmanlarımız, öfkemiz, cinsel bozukluğumuz, kıskançlığımız, bütün bu kötü huylar hepsi kendiliğinden yok olur. All the greed also drops out. Açgözlülük de kendiliğinden yok olur. Jealousies drop out. Bütün kıskançlık duyguları yok olur. Because you are enlightened. Çünkü sen artık aydınlanmış bir insansın. In the darkness you cannot see who is your enemy. Sen karanlıktayken kimin senin düşmanın olduğunu bilemezsin. But when you are enlightened, you know everything and you don't do anything that is destructive. Fakat sen aydınlıktayken, aydınlanmanı aldıktan sonra her şeyi bilirsin ve sana kötü olan, zarar verecek bir şey yapmazsın. You drop all your destructive habits. Bütün zararlı olan alışkanlıklarını bırakırsın. And what comes in your heart is the joy. Is the joy which cannot be described. Ve kalbine bir neşe gelir, büyük bir neşe ve bu neşeyi sen izah edemezsin. For example, we have unhappiness and happiness. Diyelim ki biz bir mutsuz oluyoruz, bir mutlu oluyoruz. Two sides of a coin. Bu
değişik taraftır. But after realization, you are in complete joy. Fakat aydınlanma aldıktan sonra sen artık tamamıyla bir neşe içinde olursun. And you become absolutely peaceful. Ve tamamıyla huzur içinde olursun. Now what we need is peace. Bizim barışa ihtiyacımız var. They are having so many peace conferences and spending so much money, but they themselves are quarreling. O kadar çok barış için para harcıyorlar, konferanslar yapıyorlar insanlar fakat kendi aralarında devamlı kavga etmekteler. So what is the use of having those conferences? O zaman bu konferansları yapmaya ne gerek var? But you have to become peaceful within yourself. Sizin içinizde barışı hissetmeniz lazım. Because you become very collective. Çünkü sen artık kolektif bir kişi olacaksın. You develop a collective consciousness. Bu kolektif bilinç sahibi olacaksın. Who is the other? Diğeri kimdir? You are the part and parcel of one God Almighty. Siz hepiniz bir Tanrı'nın parçasısınız. This house hand can fell for this hand. In the same way, we all feel the same within ourselves. Nasıl bu elimiz bizim bir parçamız onu hissediyoruz. Hepimiz bunu kendi aramızda da bu şekilde birbirimize hissedebiliriz. You'll be surprised. Sometimes we have conference of people who come from sometimes 80 countries, black, white, yellow, every color. And there is no quarrel, no fight. Ve bizler bazen konferans yapıyoruz. 80 değişik ülkeden insanlar geliyor bu konferansa. Değişik ırklardan, değişik memleketlerden. Fakat hiçbir şekilde aralarında bir tek kavga, bir tek münakaşa göremezsiniz. Thousands and thousands of them. They enjoy each other's company and help each other. Binlerce insan geliyor. Onlar birbirlerinden olmaktan mutluluk duyuyorlar ve birbirlerine yardım ediyorlar. You may be in Turkey, but you'll find friends in all the countries your brothers are there and sisters are there. Belki sen Türkiye'de yaşıyorsun fakat dünyanın her bir yerinde senin kardeşlerin olur, her bir yerde. You are no more alone. Artık sen yalnız değilsin. You can have help in every field of life as your own brother. Hayatın her bir basamağında gerçek kardeşin olur. It is something we are not aware of ourselves, that we don't know how great are our powers of love. Aslında biz bunun farkına varamıyoruz. Bu sevginin gücünün ne kadar büyük bir güç olduğunu. Like a drop which falls in the ocean becomes the ocean. You also become the ocean. All your limitations drop out. Nasıl bir su parçası okyanusa düştüğünde okyanusla birleşir, siz de okyanus olursunuz ve bütün sınırlarınız yok olur. This is what is going to happen to you tonight. İşte size bu akşam bunlar olacak. I don't know if I should ask you to ask me questions, but if you think it's important, you can ask. But ask some very important questions because you should disturb the people around. Bilmiyorum size soru sormak istiyor musunuz diye sormalı mıyım ama gerçekten çok önemli olduğunu zannettiğiniz bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Ama en önemli olan etraftakileri rahatsız etmemek. Another thing is, it will take hardly 10 minutes or 15 minutes for you all to get your self-realization. Bu aydınlanmanızı almanız sadece 10-15 dakika sürecek.
If anyone doesn't want it, they should leave the hall. Şayet bunu istemeyen varsa şimdi gidebilirler. The only condition is that you should forgive everyone. Önemli olan şey herkesi affetmeniz lazım. Also forgive yourself. Ve kendinizi de affetmeniz lazım. Just you have to say, I forgive everyone in your heart. Sadece kalbinizden hissederek ben herkesi affediyorum demeniz lazım. Don't also think whom you have to forgive, but in general you should say, I forgive everyone. Özel olarak kimi affettiğinizi, affedeceğinizi düşünmeyin. Sadece herkesi affediyorum diyeceksiniz. Also, you have to forgive yourself. Aynı şekilde kendinizi de affetmeniz lazım. You might have done something wrong, doesn't matter. Belki sen bir hata yaptın, yanlış bir şey yaptın. Bu önemli değil. That was in the past. O geçmişte kaldı. We are in the present. Biz artık şu andayız. Another thing is that whether you forgive or you don't forgive, you don't do anything. Zaten sen affetsen de affetmesen de hiçbir şey yapmıyorsun ki. But if you don't forgive, then you play into wrong hands. Ama şayet affetmezse o zaman yanlış taraftasın. So now we'll have a session for self-realization. O zaman şimdi aydınlanmayı yaşayacağız. For that, can I request all the cameramen not to take any photograph and to keep quiet. Bu sürede bütün resim çekenlerden, kameramenlerden rica ediyorum çekim yapmayıp sessiz kalmalarını. Just for 10 minutes. Sadece 10 dakika için. But when they will raise their hand, saying they have got realization, then they can take. Fakat eller yukarı kalkınca aydınlanma aldıktan sonra o zaman resim çekebilirsiniz. So please wait only for about 10 minutes. Onun için lütfen sadece 10 dakika hiçbir çekim yapmayın. Now, as I have told you, you have to forgive yourself and you have to forgive others. It's very important. Ben tekrar söylüyorum, bu çok önemli çünkü kendinizi affetmeniz lazım ve başkalarını affetmeniz lazım. What you can do now is just to put both your hands towards me like this. Şimdi iki elinizi bana doğru uzatın. Just like, simple like this. Sadece As benim we yaptığım do it for the mass, please do it like that. dua ederken yaptığımız gibi. All right. Please again forgive yourself and forgive everyone else. Lütfen tekrar kendinizi affedin ve herkesi affedin. Now, you can bend your head Şimdi başınızı hafifçe öne doğru eğin. and put your left hand on top of your fontanelle bone area, which was a soft bone in your childhood, on top, no, above. Sol elinizi bıngıldak kemiğinizin üstünde tutun. Biraz üstünde. Now see if there is cool or hot breeze coming out of your fontanelle bone area. Please move your hand. Şimdi elinizi hafifçe hareket ettirin ve şayet bıngıldak kemiğinizden serin veya sıcak bir esinti çıkıyor mu? Bir şey hissediyor musunuz? Ona bakın. Have faith in yourself.
Kendinize Aferin. inanın. Forgive yourself. Kendinizi affedin. All right. Now please put your left hand towards me, and with the right hand, please see, bend your head. Please see if there's a cool breeze coming out of your fontanelle bone. Sol elinizle şimdi bana doğru tutun ve sağ elinizle tekrar bakın bıngıldak kemiğinizin üstünde bir serinlik hissediyor musunuz? If it is hot air, then you have not forgiven either yourself or others. So please do that now. Şayet sıcaklık hissediyorsanız demek ki siz kendinizi ve başkalarını affetmediniz. Onun için şimdi affedin. Very hot. All right. Now, again, once more, put your right hand towards me like this open and see with your left hand. Bend your head and see for yourself if there's a cool or a hot breeze coming out of your fontanelle bone. Şimdi sağ elinizi bana doğru tutun ve sol elinizle tekrar bakın bıngıldak kemiğinizin üstünde, başınızın üstünde. Şayet bir esinti, sıcak veya serin hissediyor musunuz? Now, please put your both the hands towards me Şimdi iki elinizi bana doğru tutun. and please don't think. Can you do that? Don't think. Lütfen düşünmeyin. Bunu yapabilir misiniz? Düşünmeyin. Now please see if you are getting cool or hot breeze on your fingertips. It can be very gentle. Şimdi tekrar bir bakın. Parmaklarınızın ucunda sıcak veya serin bir esinti hissediyor musunuz? Or you are getting it on your palms. Veya avucunuzun içinde de hissedebilirsiniz. Or out of your fontanelle bone area. Veya bıngıldak kemiğiniz üstünde de hissedebilirsiniz. Anywhere, if you are getting cool or hot breeze, please raise your hands. Herhangi bir yerde serin veya sıcak bir esinti hissediyorsanız lütfen elinizi kaldırın. İki elinizi birden kaldırın. Please raise your hand. You all have become Sufis now. Congratulations. May God Tebrik bless you. ederim. May God bless you. Tebrik ediyorum. Hepiniz artık Sufi oldunuz. Tanrı sizi kutsasın. Turkey is a very divine place. Burası gerçekten çok tanrısal bir yer. In such a short time, you've got your realization. Bu kadar kısa bir zamanda aydınlanmanızı aldınız. Don't doubt it, please. Lütfen şüphe hissetmeyin bununla ilgili. All right, take down your hands. Şimdi ellerinizi indirebilirsiniz. You've got it, I don't know what to say. I saw more ladies in the airport, maybe the men were busy. But I want men also to become realize it's very important. Ben çok bayan gördüm biraz havalimanında ama istiyorum ki erkekler de aydınlanmış ruh olsun. Now you will know what is pure love, pure compassion. Artık siz saf sevginin, saf şefkatin ne olduğunu anlayacaksınız. Because this is the power of divine compassion, divine love. Çünkü bu Tanrı'nın şefkatinin, Tanrı'nın sevgisinin gücü. May God bless you all. Tanrı sizi kutsasın. They will sing one song for which you should clap. And you will see that these
vibrations of cool breeze will increase. Şimdi bir şarkı söyleyecekler ve hepiniz alkışlayın ve göreceksiniz ki bu serin esinti vibrasyonları daha da fazla hissedeceksiniz. For 5 minutes, you just feel again. Şimdi tekrar hissedin.
hiçbir ücret ödenmeden derslerimize katılabilirsiniz. Saat 7'de başlıyor derslerimiz. Beşiktaş Evrenler Dairesi Ihlamur Kasrı'nın tam karşısında. Gelmek isteyen herkes, siz, arkadaşlarımız, herkesi bekliyoruz. Hayır, sadece yoga hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bizler yogiler sizlere anlatıyoruz bunu ders olarak. They will sing one more song, Kavali, and then we'll depart. Sing one Kavali, Mohabbat Ka Khazana. Can we have the vocals more please? Vokalleri yükseltebilir misiniz?